bambaşka bir hayat yaşadım. Ben diyorum ki kimseye yaşamasın. Yani özellikle barış olsun, savaşlar olmasın. Çünkü annem İstanbul kızıydı. Babam Lübnan, Beyrut. Çifte vatandaş. Ama annem Türk. İstanbul kızı, babam Beyrutlu. Kader onlara bir ara birleştirmiş. Onların kader birleştirme kimsenin bir suçu yok burada. Ne annemin ne babamın. Ne de Türkmüş, ne de Arapmış, ne de İngiliz, ne de Fransız. İnsan, insanı sevmiş. Sevmişler birbirlerini. Ve o sevgi kocaman bir bahçe yapmış. Sanatla yaşıyorum. Yemek yerken yaşıyorum. Bakış açısından ağaçlara bakarken hepsi böyle bana etkiliyor. Hassas insanım. Duygusal, hemen kırılıyorum, hemen üzülüyorum. Ama aslında bence herkes o duyguları var. İyi kullanmak gerekiyor. Diorama nedir? Diorama Fransızlar, İngilizler, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acılar çıkartması için, yani bu acılar yaşadık, bu ölümler, bu patlamalar, bu bilmem ne yıkımlar yaşadık. Bir diorama hikaye dönüşümü ilk orada başladı. Ve biz bunu daha sonra, yıllar sonra işte İngilizler, Fransızlar, Hitlerler bilmem ne bu savaşlar bitti. Çıkmış orada sanatçılar, akıllı insanlar. Bunu plastik amaçlı uçak, tank, kamyon, askerler, figürler minyatür yapmaya başladılar. Diorama satıyorlar. Ve asıl diorama oradan başlar. Sen onların yapmış olduğu modeli birleştirip boyama yapıyorsun, diorama yapıyorsun. Asıl diorama o değil. Asıl diorama bu modeli yapan insanlar. Fikir orada, beyin orada. O sahneyi nasıl getirmiş? Fotoğraflardan heykel yapmışlar, birleştirmişler, ticari amaçlı böyle bir diorama çıktı ortaya. Bunu ben bir hilal olarak 7 yaşındayken okulun önünde katliam yaşanıyorsa ve ben 7 yaşındayken yanımda kardeşim varken böyle deliler gibi nasıl eve gideceğiz bilmedik. Kurşunlar, patlamalar bir anda yaşadın mı? Diyor ama benim hayatım oradan girdi. Hiç bitmeyen bir acı. Ve bizim Beyrut'ta 17 sene sürmüş bir savaş bu. Erol Bey. 17 sene ne demek? Değişik dioramalar demek. Kaçmalar, gelmeler, korkmalar, sesler bunlar ayrı bir diorama. Bu dioramalar bende. Burada. Hayal bitmiyor. Bugün böyle olmuş, bugün bunu ölmüş, bugün şu patlamış. Bunlar hepsi böyle gördüğün zaman dioramalar bunlar. Bunlar diorama. Hediyelik eşya dükkanları var böyle o zaman. Oyuncak dükkanları var. Ben bunlar paket gördüm. Ama bunlar alma gücümüz yetmedi. Para çok para. Çünkü bunlar ithal geliyor. Uçaklar var, tanklar var böyle. Hep sevdim. Almak istedim ama alamadım maalesef. Rahmetli annem böyle arada bir o 7 tane çocuk içinde biliyor ki Hilal bir değişik bir çocuk. Ben şimdiki bunları anlatıyorum. O zaman bilmiyorum ki. Demek ki annem mutfak masrafından bir şeyler kısıp sürekli saklıyordu. 5 lira, 10 lira bilmem ne. Ama ben bunlar şu anda ilk defa size söylüyorum. Bizim 7 tane çocuk kocaman bir aile masrafından bir şeyler kısıp Hilal için gidip bana boya alıyor, fırça alıyor, resim defteri alıyor. Beni besledi.
Çünkü demek anneler babalar bilir. Beni bu şekilde besledi. İşte Hilal sanat sever, boya sever. Diğer kardeşlerim başka bir şekilde besledi. Kim ne seviyorsa onu almış. Ama ben bunu artık bitmek bilmeyen bir sevgi. Ve severek yapıyorum. İyi ki sevdim ben bunları, iyi ki bunları yapıyorum. Onun öyküsü bizim insanoğlu. İnsanoğlu atmış olduğu atık malzeme. Yani geri dönüşüm proje. Onu nasıl desem, kola kutusu, bira kutuları burada bu bölgede biliyorsun. Şarap kutuları atıyorlar yani maalesef. Bunlar Hilal'in evleri. Çünkü ben sana en baştan demiştim de o Lübnan Savaşı'nda o acılar yaşadım. Ve maalesef dünyada şu anda yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Filistin'de, Ukrayna'da, işte dünyanın her köşesinde savaş var, binalar yıkılıyor. Bu evler neden yapıyorum? Herhalde ben istiyorum ki binalar yıkılmasın, evler ölmesin, savaşlar hiç olmasın. İnsanlar biraz akıllansın, abi kardeş yaşayalım bu dünyada. Yani savaş gerek yok. Ben sürekli diorama yapıyorum. O kesinlikle. Ama steampunk şu anda kafamda biraz fazla gidip geliyor. Steampunk neden gidip geliyor? Çünkü bunlar haklı. Demek ki dioramadan benzerlik var steampunk'ta. Dünya yok oldu. Gitti. Teknoloji yok, bir şey yok. Artık insanlar ya havada uçuyorlar, evler kocaman balonlarla havada gidip geliyorlar ya da denizaltı, kocaman bir denizaltı. İnsanlar yaşayıp gidip yeryüzündeki yaşamak istemiyorlar. Bu steampunk bu. Ama şu anda maalesef görüyoruz. Drone uçakları, denizaltı şeyleri, işte insanlar yok uzaya gideceğim, yok bilmem neye gideceğim. Yok orada melek varmış, yok abi gerek yok ya. Bu toprak zaten şu anda bize diyor ki ya yeter Allah aşkına ya. Beni biraz sakin olun. Toprak bize ihtiyacı var. Ağaçlar, nehirler, kuşlar, kediler. Sakin olalım. Gerek yok. Hızlı gidiyoruz abi. Bunu deli bir sembol olarak kabul ediyorlar ya. Bu adam akıllı adam. Bu böyle oturmak da demek bu dünya neler yaşamış ama elinden gelmedi yapmadı. Bu bence bir bozmuş kendini. Sadece oturmuş düşünmüş. Arkadaş burada çıkart ortaya. Ne varsa yap. Bunu seviyorum. Yaklaşık 10 yaşındayken bizim komşumuz var. Yaşlı bir abi. Hattat. Kitap yapıyor. Böyle hattat çok güzel hat işleri yapıyordu. Küçük bir dükkanı var. Ben sürekli gidip geliyorum böyle pencereden bakıyorum. Onun dükkanda içeride çalışıyor. Kendisi masası var. Çalışıyor, yapıyor, sergiliyor böyle. Ya ben seviyorum. Bir girdim içeriye. Cesaretimi topladım. Dedim ki amca kolay gelsin. Böyle ters bakıyor bana. Gözlük var böyle amca. Sen. Ne istiyorsun dedi. Bana öğretir misin dedi. Dedim. Ben ona bana öğretir misin dedim. Bana öyle bir kızmış ki adam. Hadi lan buradan böyle bir kızdı böyle. Ben korkudan fırladım gittim. Dedim ki ya adam demek ki bir problemi var. Ama inan bana Erol Bey. Ben oradan çıktıktan sonra artık öyle bir sanki bir güç aldım. Yani ondan bir power. Yani power aldım abi oradan. Adam beni kovdu ya ben artık o kovma ben kabul etmedim. O günden sonra ben oturup böyle inatla evde kalemle bir şeyler yapıp bir hafta sonra öyle bir obje yaptım ki o adamın hayat boyunca yapamaz. Sanatçı eğer İran'da sıkıntı yaşıyorsa burada da sıkıntı yaşayacak.
Ben sanatçıyım, Lübnan'da sanat problemi yaşıyorsa burada da aynı problem yaşıyor. Dünyada aynı problem, istediğin yere git aynı problem var. Sadece sen kendini göstermeye bilemedin. Kendini tanıtmaya bilemedin. Eğer kopya yapıyorsan, Kopi ne demek? Ben bunu görüyorum, gidiyorum eve, oturup kopi yapıyorum. Sanat yaptım. Hayır kardeşim, sen sanat yapmadın. Sen kopya yaptın. Sanat ne demek? Sanat, sen kendi içinden ne varsa bunu yapmak istiyorsan eğer kendi ruhundan bir şeyler katmalısın burada. Şimdi ben bir şey yaparken bir tane yapabiliyorsun. İkincisi mümkün değil. Kesinlikle olmaz. Mümkün değil. Hilal, istediğini yap. Mümkün değil. Benzeri olur. Daha sonra işte savaş bitti 17 sene sonra. Hayat devam ediyor orada. İşte kazanç, çalışıyoruz, ediyoruz falan. Rahmetli babam vefat etti. Onun vefat etme hikayesi biraz, o da ilginç çünkü önemli değil. Vefat etti. Babam öldükten sonra annemim dedik ki bak oğlum, yani bizi topladı böyle 7 tane çocuk. Ben artık babandan sonra, eşim öldü. Burada yaşamak istemiyorum artık. Ben memleketime döneceğim, yani İstanbul. Ne istiyorsanız yapın. Ama ben İstanbul'a geri dönüş kesin yani. Artık istemiyorum. Faruk gitti, oraya gitti. Tamam dedik anne. Böyle bir hafta içerisinde 96'da karar aldık. Bekar olanlar, kaç tane bekar varsa daha evlenmemiş. Biz 7 kardeş, 3 tane evliydi. Abim, ablam ve benden küçük kız kardeşim var. Onlar evli. Evli olmayanlar annemle beraber geldik İstanbul'a. İkinci doğum günüm 96. 69 doğumluyum. Ama benim ikinci doğum günüm bu dünyada 96 olmuş. Çünkü o 69-96'nın arasındaki acılar, dioramalar, savaşlar, mutluluklar, güzellikler karmaşa içinde.